Sokağa çıkma yasakları nasıl oluyor? Hafta sonları mı oluyor? Ya, hafta içi saat 8-9'dan sonra, hafta sonu tüm gün. Tamamen sokağa çıkamıyorsun, yasak yani ha? Yasak. Ya şey yapabiliyorsun yani ya. Mesela hafta içi saat 8-9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var ya. Evet. Çıkamıyorsun. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı şöyle oluyor. Saat 5'e kadar, akşam 5'e kadar yani yakınındaki markete gidip gelebiliyorsun. Yakalanırsan ne oluyor? Markete gidiyorum abi. Mesela polis o zaman her yakalanana markete gidiyorum abi deyip şey olur o zaman. Öyle. He. Zaten millet çıkmıyor dışarı zaten abi. Zaten bir market aksiyosuna çıkıyor. Çıkıp dışarı ne yapacak abi? Ya yürüyüşe çıkıyor. Gidiyor uzak bir markete. ya da fazla bir sıkıntı yoksa kendine yakın bir yerde de alışverişini yapıyor. Eve geçiyor, oturuyor işte. Yatıyor. Ne yapıyor? Açığını bulmuşsunuz. Yok zaten eşiniz devlet de biliyor. Maksat milleti komple dışarı çıkmasını engellemek. Maksat önlem var mı? Var. Yani bakıyorsun mesela tamam mı bu markette. Mesela sizin orada bir tane mesela burada bir market var ya mesela benim olduğum yerde market var ya. Vardır Etrafında millet çıkıyor ya yürüyecek çıkıyor. Marketi tavaf ediyor. Etrafından dönüyor. Mesela birine gidiyor, birden A101'e gidiyor, A101'den sokağa giriyor, çoktan Migros'a giriyor. Ama polis durursa markete gidiyorum ha. Şimdi adam kipanın yukarısında oturuyor, tamam mı? Adam kipanın yukarısından çıkıyor, ta önceye kadar gidiyor ilk tane poğaça almaya. Büyür işte yani. İyiymiş. Şimdi de orada ya, adam baktım adamın elinde poşet var bir tane. Önce poşeti basmak dedim, bu adam önceye kadar yürümüş dedim kendi kendine. Maksat sokağa çıkmak olsun ha. Ya böyle de bir insan var. Ekmek almak için mesela ki falan kafa giden merkeze ekmek almaya, bir ekmek almaya. Nereye gidin ekmek almaya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle kısa bir muhabbet edelim dedim. Havada açıkken, daha hava kararmamışken Berlin'in son ışıklarını kullanalım dedim. Ve bu muhabbette sizlerle buraya gelecek olan neyle karşılaşılabilir, nasıl iş yapabilir, nasıl kolay ve hızlı bir şekilde iş bulabilir, birkaç tüyo vereceğim. Umarım faydalı bir bilgi vermiş olurum. Şimdicik öğrenci olur, evlilik yoluyla buraya gelecek olan birey olur. Buraya geldiğinizde ilk işiniz bence ehliyetinizi değiştirmek olur. Çünkü Türk ehliyeti burada geçerli olsa bile kısa bir süre sonra Türk ehliyetinizi Avrupa'da kullanamıyorsunuz. En fazla bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam 3 ay diye biliyorum ama ben 6 ay diyeyim. Ama bu da çok çabuk geçiyor, bitiyor. Onun için İlk yapacağınız bence ehliyetinizi değiştirmek olur ki ehliyet ile çok sayıda iş bulabilirsiniz. Uber olur, Lifan olur, yemek servisi dağıtırsınız, bir araba alırsınız arabayla ya da bir motosiklet kuryesine girer ehliyetinizle, B ehliyetiyle burada küçük skuterlarda kullanabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde iş bulabilirsiniz ehliyetiniz ile ve birçok iş yerinde de yani ehliyetiniz var ve bu denli iş gücü de Almanca'ya çoğunlukla ihtiyaç duymuyor. Mesela Berlin'den örnek verirsem şayet Berlin'de bir Türk firmasına girip Türk işletmesine girip çalışabilirsiniz. Böyle çok ahım şahım bir Almanca'ya ihtiyacınız olmaz. Tabii bu kısa vadeli. Getirisi ahım şahım olmaz. Getirisi yüksek olmaz. Ama ayınızı veya gününüzü geçirebilirsiniz. Hayat şartınızı yüksek de olmasa da bir şekilde ev kiranızı, yemenizi, içmenizi, elektriğinizi ödeyebilirsiniz. Sonrasında Almanya'nın neresinde yaşayacağınız sorusuna küçük bir dipnot da verebilirim. Bu sizin Almanya'ya niçin geleceğinize bağlı olarak değişir.
Eğer evlilik yoluyla geliyorsanız muhtemelen eşinizin nerede olduğuyla ilgili tabii ki değişir. Onda pek bir seçiminiz olmayabilir ama oluyorsa eğer, ben Almancamı geliştirmek istiyorum derseniz şayet Berlin'i pek tavsiye etmem. Niye? Çünkü çok Türk var. Çok Türk olduğu için de Almancanıza önem vermezsiniz. Çünkü çevrenizde, etrafta çok Türk var. Onlarla direkt diyaloğa gireceğinizden ötürü çevrenizde yavaş yavaş bu sefer yine Türkleşir. Türk olur. Türkçenizle işinizi görüyorsunuz. Ama dediğim gibi hedefiniz ne? Yani Almanca ben öğrenmek istiyorum diyorsanız Berlin biraz daha o konuda dezavantajı diyebilirim. Ama iş konusunda benim için Almanca tabii ki de önemli. Olmalı. Almanca ikinci planda, iş önemli diyorsanız Hamburg, Berlin, böyle büyük metropol şehirlerde iş bulma olasılığınız daha yüksek, daha kolay. Bu da böyle bir dipnot diyelim. Başka, Alman firmaları elbette ki Almanca ister. Lakin eleman ihtiyaçlarından dolayı benim ilk yıllarda çalıştığım DHL, Deutsche Post, postanede paket dağıtımda şahit olmuştum. Hiç Almanca bilmeyen 2 tane arkadaşımız vardı. Ama şöyle bir avantajı da vardı. Büyük firmalar genellikle yabancı çalışanlarına dil kursu gibi imkanlar verebiliyor. Hani devletin vermesini beklemekten ziyade hem çalışırım hem de kendini geliştiririm diyebileceğiniz işler de var. Tabii bu da nasip kısmet işi. Nasıl olur bilmiyorum. Yani ben DHL'de çalıştığım vakitte hem İngilizce olsun hem Almanca olsun, yani Almanların İngilizce eğitimi içinde yapılmış bir destek kursu vardı. Yabancılar için de Almanca dil kursu vardı. Bunlar tabii ki ücretsiz. İşverenin işçilerine sunmuş olduğu çok güzel bir fırsattı. Bunu genelde yapıyorlar çoğu firma. Hatta çatpat Almanca ile bile bu nasıl oluyor, nasıl yapabilirim, ben Almanca öğrenmek istiyorum dediğiniz vakitte bile size yardımcı olacaklardır. Ben Almanya'ya ilk geldiğimde yaptığım işlemde aynı şekilde ehliyetimi değiştirmek oldu. Ama o süre zarfında tabii ki ehliyetsiz yapabileceğim işler bölümünde çalıştım. Ve ehliyetimi değiştirir değiştirmez de DHL'e başvurmuştum. Deutsche Post'a. Ve kabul almıştım. Tabii o süreçte de deneme süreciniz oluyor. Arabaya alışma süreciniz oluyor. 2 yıl sonra da buradaki kurala göre iş sözleşmenizi uzatma hakları var. Yani 2 yılın sonunda ya sizi çıkartacaklar, bir şey bulup, ki bulurlar, ondan bir problem yok. Çünkü sınırsız değil. Ama 2 yılın sonunda eğer ya seninle çalışmak istiyoruz derlerse şayet size sınırsız veriyorlar ve sınırsızdan sonra da sizi kolay kolay bir iş veren çıkartamıyor. Çıkartamıyor ama şuraya dikkat edin. Türk firmalarında bu istisna. Tabii ki yine bir şekilde itirazda bulunabilirsiniz. Bununla ilgili yasal işlemlere başvurabilirsiniz ve kazanırsınız. Bunda hiç şüphe yok. Bunda kesinlikle kazanırsınız. Çünkü burada bir müşteri bir de çalışan haklı. Ama önerim Alman firmalarında çalışmanız olacaktır. Bunun için öyle firmalar var ki çok, yani Almanca çok önemli değil. Hiç bakıyorlar oturma izniniz var mı? Onlara var mı? Çalışmaya başlayabiliyorsunuz ve bu süre zarfında zaten kendinizi geliştiriyorsunuz. Çok zor durumda kalmadığınız müddetçe maalesef diyorum, yani üzücü ama gerçek, Türk firmalarında ya da Alman harici firmalarda çalışmanızı önermem. Çoğunlukla hakkınız yenir. Yani bir süre sonra size fazla gelse bile ama o iş kuvvetinin sonrasında buraya adapte olduğunuzda ne kadar kıymetli olduğunu öğreneceksiniz. Ve yavaş yavaş kendiniz zaten benim bu dediğime hak vereceksiniz. İkincisi şunu söyleyebilirim. Buradaki en kötü iş Türkiye'deki tabiri caizse memurluktan iyi. Hemen hemen memurluk gibi düşünebilirsiniz. Niye? En kötü yine sözün meclisten yine dışarı, lakin böyle var.
Türk firmalarından kastetmiyorum. Çünkü onlar çoğunlukla dediğim gibi hak yiyorlar. Ama çoğunlukla burada haftanın 2 günü frayınız olur, izniniz olur ve maksimum 8 saat çalışırsınız. 8 saatte saatlik ücret olarak hesaplanır. Maaşınızı kimisi 15'inde, kimisi 1'inde, kimisi de günlük verir. Ama yine dediğim gibi çalışma temposu Türkiye'den kat kat daha kolay. Bu da bir böyle video olsun. Muhabbet tarzı olsun. Hep muhabbet tarzı yapıyoruz bu aralar. Çünkü pandemiden ötürü müzeler kapalı, toplu alanlar kapalı. Kapalı olmasa bile maskeyle gidiliyor. Lafı fazla uzatmayayım. Umarım her şey inşallah Allah'ın izniyle eskisi gibi olur. Eskisi gibi olduğu vakitte inşallah güzel videolar çekerim. O zaman bu videoyu da burada bitirelim. Önümüzdeki maçlara bakalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.